Hiç ertesi gün gerçekleşen bir rüya gördünüz mü? Ya da büyük bir şeyin olacağına dair içinizde bir sıkıntı hissettikten sonra bu gerçekleşti mi? Cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Bir hikayeyle başlayalım. Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain bir gece korkunç bir rüyadan uyandı. Mark rüyasında küçük kardeşi Henry'nin metal bir tabutta ölü olarak yattığını gördü. Kardeşinin göğsünde ortasında tek bir kırmızı gül bulunan beyaz gül buketi vardı. Mark uyandığında sanki kardeşi gerçekten ölmüş gibi bir keder duygusuyla sarsıldı. Ama bunun gerçek olmadığının farkındaydı. Henry hala hayattaydı. Mark'a göre böyle bir şeyin gerçekleşmesi çok saçmaydı. Çünkü beyaz gül buketinin ortasında kırmızı gülün olması ve metal tabutun ahşaptan olmaması garipti. Mark sonunda kendini sakinleştirmeyi başardı. Gördüklerinin sadece rüyadan ibaret olduğunu kabul etti. Daha sonra gerçek dünyada Mark ve Henry çalışmak için bir teknede iş buldular. Ancak Mark teknenin kaptanıyla kavga ettikten kısa süre sonra başka bir gemiye transfer edildi. Böylece iki kardeş birbirinden ayrıldı. Rüyasından birkaç hafta sonra Mark, kardeşi Henry'nin nehir teknesinde meydana gelen patlamada öldüğünü haber aldı. Mark, kardeşinin cesedinin hazırlanmakta olduğu yere çağrıldı. Odaya girdiğinde rüyasında gördüğü sahnenin aynısıyla karşılaştı. Henry metal bir tabutta yatıyordu. Bunu görmek ne kadar şaşırtıcı olsa da küçük bir ayrıntı eksikti. Hiç çiçek yoktu. Ortasında kırmızı bir gül olan beyaz gül buketi yoktu. Rüyanın sadece bir tesadüf olduğunu düşündü. Mark odadan ayrılmadan önce içeriye elinde beyaz gül buketi olan bir kadın girdi. Gül buketine daha dikkatli baktığında ortasında kırmızı bir gülün olduğunu ve kadının buketi yavaşça Henry'nin göğsüne bıraktığını izledi. Rüyasındaki son ayrıntının tamamlanmasıyla Mark buna anlam veremeden oradan ayrıldı. Bunu yaşayan sadece Mark Twain değildi. Uğradığı suikast sonucu ölen Abraham Lincoln de daha önceden bunu rüyasında gördüğünü anlatmıştı. Aynı şekilde Titanic'e binmek için bilet alan yolculardan bazıları geminin batacağını rüyalarında gördüklerini söylemişlerdi. Bunlar dünyanın dört bir yanından geleceğe dair gerçekleşmiş olaylar hayal eden binlerce vakadan sadece birkaçı. Bu tür olaylara önsezili rüyalar denir. Peki sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani tüm bu rüyaların gerçekleşmesi tesadüf mü? Önsezili rüyalara şu ya da bu şekilde inandığımı iddia edemem. Ama kısa süre önce okuduğum gerçek bir hikaye konuyla ilgilenmeme neden oldu. Bu videonun sonunda sizinle paylaşacağım inanmakta zorluk çekeceğiniz bir hikaye. Ama önce bu konu hakkında bilmemiz gereken bazı şeyler var. Önsezili bir rüya, önceki bilgilerle çıkarsanamayan, gelecek hakkında görünüşte bilgi içeren bir rüya olarak tanımlanır. Başka bir deyişle 5 duyudan, hafızadan veya mantıktan gelen girdilere dayanmayan bir gelecek vizyonudur. Önsezili rüyalar genelde paranormal olarak kategorize edilse de araştırmalar oldukça yaygın olduğunu öne sürüyor. Yetişkin insanların %38'i hayatı boyunca en az bir defa önsezili rüya görüyor. Araştırmalar aynı zamanda kadınların erkeklere göre daha fazla bu durumla karşılaştığını ve yaş ilerledikçe azaldığını da ortaya koyuyor. 1989'da paranormal araştırmacılar Charles Hunterton ve Diana Caroline bu konuyla ilgili yaptıkları deneyin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. 1935 ile 1987 yılları arasında seçilen 50.000 katılımcı üzerinden yürütülen çalışmanın amacı, katılımcıların gördükleri rüyaların gelecekte gerçekleşme ihtimalinin yüzde kaç olduğunu hesaplamaktı. Yani önsezili rüyaların tesadüften daha fazlası olup olmadığını keşfetmekti. Sonuçlar ilginç. Çalışma, tesadüfün katılımcılar tarafından sunulan gelecekteki olayların açıklanmalarıyla bir ilgisi olma ihtimalinin yalnızca 1 milyarda 1 olduğu sonucuna vardı. Bu sonuç mantıklı düşünüldüğünde önsezili rüyaları tesadüf olarak açıklamaktan uzaklaştırmaya yetiyor. Ama bu tarz mantıkla açıklanamayan bir konuda mantıklı düşünmek ne kadar doğru? Gılgamış Destanı M.Ö. 2100'e kadar uzanan, hayatta kalan en eski edebiyat eserlerinden biridir ve bu eserde rüyalar geleceğin vizyonları olarak kabul edilir. Aristoteles uykuda kehanet üzerine makalesinde önsezili rüyaların mümkün olduğunu ancak çoğunun muhtemelen tesadüf olarak gerçekleştiği sonucuna varıyor. Sormaya devam ediyoruz. Önsezili rüyalar sadece tesadüf mü? Yoksa insanlar farkında olmadan geleceği gerçekten tahmin mi ediyorlar? İkinci sorunun cevabı zaman hakkında neye inandığımıza bağlı. Sizce zaman diye bir şey gerçekten var mı?
yoksa zamanın bir yanılsama olduğuna mı inanıyorsunuz? İlk olarak zamanın gerçek olduğu varsayımıyla başlayalım. Eğer zaman gerçekse geleceği tahmin etme yeteneği imkansızdır. Öyle değil mi? Yani gelmeden önce geleceği bilme fikri mantıksal olarak tutarsızdır. Newton fiziği materyalizm kavramı üzerine inşa edilmiştir. Bu, bilinç dahil her şeyin temelinde maddenin olduğu varsayımıdır. Yani bilinç sadece fiziksel süreçlerin bir yan ürünüdür ve içinde olduğumuz fiziksel dünya kesinlikle zamanın tek yönde aktığı ilkesine göre çalışır. Bu nedensellik olarak bilinir. A şeyi B şeyine neden olur ve B şeyi sadece A şeyi onun olmasına sebep olduğu için olur. Kısaca bardak yere düştüğü için kırılır. Önsezili rüyalar bir sonucun nedeninden önce gerçekleşmeyeceği temel ilkesini ihlal eder. Yani zaman gerçekse önsezili rüya kesinlikle tesadüften başka bir şey olamaz. Ancak bu Newtoncu, materyalist dünya görüşü herkes tarafından benimsenmiyor. Zamanla ilgili başka bir teori daha var. Bilincin, gerçekliğin kendisinin temel bir parçası olduğu teorisi. Bu teoriye göre düşündüklerimiz, aklımızdan geçenler, kurduğumuz hayaller basit bir beyin aktivitesinden çok daha fazlası. Kuantum fiziğindeki en inanılmaz teorilerden biri, bir gözlemcinin gerçeği sadece onu gözlemleyerek etkileyebileceği teorisidir. Daha da inanılmaz olan şey, bunun doğruluğunun kuantum düzeyinde kanıtlanmış olmasıdır. Her şey kualya ve kuantaya bağlıdır. Kualya bilinçli farkındalıktır. Yani doğrudan deneyimlemenin nasıl bir şey olduğunu açıklamaya çalışır. Ve kuanta, kuantum düzeyinde gözlemlenen nesnelerin gözlemlemeye son derece duyarlı olduğu bu keşiftir. Kimse izlenme hissini sevmez. Bu duygu genellikle bedenlerimizde fizyolojik değişiklikler üretir ve rotamızı değiştirmemize veya farklı davranmamıza neden olur. Bu, kedinin aynı anda hem canlı hem de ölü olduğu Schrödinger'in kedisine çok benzer. Kedi aynı anda iki farklı zamanda, iki farklı durumda bulunur. Hem ölü hem diri. Schrödinger'in kedisi deneyinde buna neden olan şey kuantum mekaniğinin temelidir. Kuantum mekaniğinin temeli farklı bir gerçeklik görüşüne sahip olmasıdır. Bu görüşte bir nesne yalnızca tek bir geçmişe değil, mümkün olan tüm geçmişlere sahiptir. Çoğu durumda belirli bir geçmişe sahip olma olasılığı biraz farklı bir geçmişe sahip olma olasılığını siler. Fakat belli durumlarda komşu geçmişlerin olasılıkları birbirlerini güçlendirir. Nesnenin geçmişi olarak gözlemlediğimiz şey bu güçlendirilmiş geçmişlerden biridir. Önsezili rüyaları bilginin geçişi olarak düşünebiliriz. Yani rüyayı gördüğümüz zaman rüyada gördüklerimizi yaşadığımız zamanın geçmişi olabilir. Gelecekten geçmişe bilgi aktarımı düşüncesinin her türlü dünyevi yasaya karşı geleceğini biliyoruz. Ama kuantum dünyasında belki de ışınlanabilir olan şey madde değil, bilgidir. Newton fiziği ve materyalizm bu fenomeni basitçe açıklayamaz. Ama kuantum fiziği yapabilir. En azından birazını. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre zaman uzayda sadece başka bir boyuttur. Ve bu alanı her iki yönde de ileri veya geri hareket ettirebiliriz. Kuantum fiziği ve genel görelilik blok evren teorisini destekler. Blok evren teorisine göre zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek gibi bir zamanı yoktur. Ve bu nedenle zamandaki tüm noktalar eşit derecede gerçektir. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek şimdiki zamandan daha az gerçek değildir. Hepsi aynı anda meydana gelir. Bu, geçmişin zaten gerçekleştiği ve dolayısıyla sonsuza dek geri dönülemez olduğu fikrine meydan okuyor. Ve yine aynı şekilde geleceğin henüz var olmadığı fikrine de. Aynı zamanda bu teori her an yeni bir olası geleceğin tamamen yeni bir zaman çizelgesine ayrıldığını belirtir. Yani herhangi bir şeyin aynı zamanda farklı yerlerde nasıl olabileceğini açıklar. Ama bu teori kanıtlanmadı ve deneysel olarak test edilemez çünkü diğer zaman çizelgelerine erişimimiz yok. Önsezi kelimesi önce anlamına gelen Latince prai ve uyarmak anlamına gelen monere kelimelerinden gelir. Önsezili rüyalarda yaygın bir vizyon veya uyarı araba kazalarıdır. Rüyayı gören kişi direksiyon başında kendi ölümüne tanık olur ve bunun sonucunda ertesi gün işe gitmemeyi ya da normalden farklı bir yol izlemeyi seçer. Bunu gören ve yapan bir kişiye bir zaman çizelgesini bitirip diğerine geçti diyebilir miyiz? Peki bir zaman çizelgesini bitirip diğerine geçmemize neden olan, zamanın akışını bozmamızı sağlayan uyku nedir? Zaman hem gerçek hem de değil mi? Dünyanın fiziksel engelleri hem gerçek hem de değil mi? Bu düşünce bir paradokstur.
Paradoksal uykuyu daha önce duydunuz mu? Paradoksal uyku, beynin inanılmaz derecede aktif olduğu ancak vücudumuzun hareket etmediği uyku döngüsünün bir parçasıdır. Beyin taramaları bize uykunun bu bölümündeki beyin dalga aktivitesinin uyanık olduğumuzdaki beyin dalga aktivitesiyle neredeyse aynı olduğunu söylüyor. Tüm niyetler ve amaçlar için beynimiz uyanık olduğumuzu düşünüyor ama yine de beden felçli. Uykunun bu aşamasında beynin limbik sistemi aşırı hızlıdır. Beynin limbik sistemi amigdala, hipokampus ve singulat girusu içerir. Beynin bu bölümleri sırasıyla 5 duyu ve duygularımızdan oluşur. Uzun süreli hafızadan ve kas hareketlerinden sorumludur. Uyuyor olmamıza rağmen beynimiz hala görsel ipuçlarını ve duyuları harici bir uyaran veya girdi olmadan yorumlamakla meşguldür. Yani uyanığız ama uyanık değiliz. Aynı zamanda dünyayı deneyimliyoruz hem de deneyimlemiyoruz. Dolayısıyla bu bir paradokstur. Uyku sırasındaki bu beyin aktivitesi bilinç dışı zihin ile fiziksel beden arasındaki bağlantının bir kanıtıdır. Bu yüzden bir rüya gördükten sonraki farklı bir davranış eylemi fiziksel dünya üzerinde gerçek somut bir sonucu olan bilincimizin bir örneği olduğunu söyleyebiliriz. Bir insan hayatı boyunca kaç rüyayı önsezili olmadığı için görmezden geliyor? Dünyada yaklaşık 8 milyar insan var. Ortalama olarak insanların çoğu bir gecede birden fazla rüya görür. Bu kadar çok insan, bu kadar çok rüya görüyorsa arada sırada bir rüyanın gerçekten gelecekle ilgili iyi bir tahmin olması mantıklı değil mi? Sorunun cevabını size bırakıyorum. Videonun başında bahsettiğim hikayeyi anlatıp bitirmek istiyorum. Kanada'da yaşayan Billy ve Gail çifti bebek sahibi olmak isterler. Evliliklerinin ardından aylar geçer ama yaptıkları tüm testler negatif çıkar. Artık bu isteklerinden vazgeçmeyi düşünürler. Bir köpek sahiplenirler. Bill gece uyurken rüyasında köpeğinin ağzında tüylü bir bebek kafası görür. Ama bu rüyasından Kate'e bahsetmez. Gerçek dünyada Bill ve Kate köpeği sabah yürüyüşüne çıkarırlar. Kate köpeğin ağzında bir şey olduğunu fark ettiğinde durur ve eğilip köpeğin ağzından onu alır. Bill'e bebek başlı ve tüylü gövdeli minik bir oyuncak bebek uzatır. Bill çok şaşırır ve rüyasını Kate'e anlatır. Hızlıca eve gidip birkaç test yaparlar ve testleri pozitif çıkar.